Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Canan. Bugün sizlerle arabaşı çorbası yapacağım. Arabaşı çorbasının bende çok güzel anıları var. Çünkü ben 4 sene Yozgat'ta halamın yanında yaşadım. Annem babam Almanya'daydı. Beni halama bıraktılar. Ve Yozgat'ta da çok sevilen bir çorba türü bu. Çocukluğum orada geçtiği için de hiç unutamıyorum. Böyle genelde Yozgat'ta herkes birleşir, kalabalıkta büyük bir arabaşı hamuru yapılır ve kaselere de çorbalar servis edilir. Kışın bu çorbayla birlikte arabaşı hamurları yutulur ve genelde eğlenceli usulde yapılır. Yani kimse ciddi olmaz, herkes şakalaşır ve yarışlar yapılır. Kim daha fazla hamur yutabilir falan diye. Ve o yüzden de yani çocuk olarak da bunları bütün yaşadığım için çok güzel anıları var ve hep çok, yani bu çorbayı her yaptığımda o günlerim aklıma geliyor. Normalde tabii ki hamur da önemli, arabaşı hamuru. Ama ben bugün sadece çorbasını yapacağım. Ve özellikle çok faydalı bir çorba olduğu için ara sıra sadece çorbasını yapıyorum hamurunu yapmadan. Ve bugün sizlerle bu tarifi paylaşmak istedim. Bu tip videoları daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Ve bu tarifim hoşunuza giderse bir beğeni verirsiniz. Şahsen çok sevinirim. Ve şimdi tarifime geçiyorum. Önce malzeme listesini burada gösteriyorum ama detaylı bir şekilde videomun altında info box'ta da bulabilirsiniz. Ve şimdi hemen tarifimi yapmaya başlıyorum. Temizlenmiş olan tavuğu kesmeden bütün olarak tenceremin içine yerleştiriyorum. Ben burada düdüklü kullandım ama siz normal tencerede kullanabilirsiniz. Ve şimdi içine suyunu alıyorum. Ve soğanını atıyorum. İsterseniz tuz da atabilirsiniz ama ben bu aşamada daha tuz kullanmadım. Ve şimdi kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Önce kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşte hemen hemen 20-25 dakika pişiriyorum tavuğumu. Evet, tavuğunuz tabii ki tavuğa bağlı. Yani köy tavuğu daha uzun pişer. Ona göre ayarlamanız gerekiyor zamanınızı. Benim tavuğum normal bir market tavuğu ve 25 dakikada çok aşırı yumuşak bir şekilde pişti. Aslında 20 dakika bile yetermiş. Normal tencerede pişirirseniz 1 saate kadar sürebilir veya daha uzun, tavuğunuza bağlı. Ve şimdi tavuğumun derisini ayırıyorum. Derisini ayırdıktan sonra da etini didikliyorum. Yani bütün parçaları, but, kanat hepsinin etini güzelce küçük parçalara bölüyorum. Şimdi bir tencereye tereyağını alıp ve içine zeytinyağı veya başka bir sıvı yağ da olabilir. Alıp ikisini bir arada biraz eritiyorum. Ve unu içine alıyorum. Ve şimdi bol yağda unu ilk önce kavuracağız. Bu çok önemli, bu aşama bu çorbada. Bütün çorbanın tadını veriyor. Ve bunu nasıl yapıyorum? Yani çok yüksek ateşte olmayacak ama ortadan biraz daha fazla bir ateşte unu güzel bir şekilde kavuracaksınız yağda. Ve koku gelmesi lazım. Güzel bir koku. Bu birkaç dakikanızı alabilir. Ve sarı bir renk ve koku da olduğu zaman, güzel bir şekilde kavrulmuşsa ununuz, salçalarını ekleyebiliriz. Domates salçasını ve biber salçasını. Ve şimdi salçaları birlikte kavuracağız. Evet, şimdi önemli bir işlem geliyor. Sıcak tavuk suyumu çok az bir şekilde içine alıp hemen çırpıyorum topaklanmaması için. Evet, böyle koyu bir kıvam alınca diğer tavuk suyunu da ekleyebilirim. Ama hepsini bir arada eklemiyorum. Çırpa çırpa, azar azar, topaklanmıyor bu sayede. Böyle gördüğünüz gibi biraz çırpıp biraz ekliyorum devamlı. Bu aşamada ama tavuk suyunuzun sıcak olması çok önemli. Yani sıcak tavuk suyunu böyle kullanırsanız topaklanmaz. Derece farkı fazla olmayacak yani. Evet, şimdi tuzunu ekliyorum. Siz daha önce tuz atmışsanız bu sefer tuz atarken dikkat edin. Ve kuru acı biberim var burada. İsterseniz siz de kullanabilirsiniz. Çünkü acı çok yakışıyor bu çorbaya.
ve zerdeçal. Aslında bu normal tarifte yok, klasik tarifte, ama ben kullanıyorum. Çorbaya çok yakışıyor ve aynı zamanda daha da sağlıklı yapıyor. Ve şimdi hepsini karıştırıyorum ve biraz da pul biber içine alıyorum. Tabii ki bu da acı olursa daha iyi olur. Bu torbayı gerçekten acı yapmanız gerekiyor. Ve şimdi iyice görmüş olduğunuz gibi parçalara ayırmış olduğum tavukları biraz da soğuduktan sonra şimdi daha güzel didikleyebilirim. Evet, tavuk etimi didikledikten sonra çorbama ekleyebilirim. Çorbam bu arada daha kaynıyor. Ve kaynayan çorbaya tavukları alıyorum. Ve karıştırıyorum. Evet, şahane gözüküyor şimdiden. O kadar da güzel kokuyor. İnanın bana, şahane bir kış çorbası bence. Evet, tam antibiyotik, acı var, zerdeçal var, tavuk suyu var. Şahane bir çorba. Ve isteğe göre biraz karabiber de atabilirsiniz. Ama bu tamamen isteğe göre. Böyle daha da sağlıklı oluyor bence. Evet, şimdi karıştırabilirsiniz. Tekrar ve şimdi tekrar çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika daha pişiriyorum. Evet, çorbamız bitmiştir ve servise hazır. Muhteşem arabaşı çorbamız bitmiştir. Ve içine biraz limon sıkarsanız çok güzel oluyor. Ve şimdiden afiyet olsun diliyorum. Bu çorba muhakkak acı olması gerekiyor. Daha acı isteyenlere biraz daha pul biber ile servis yapabiliriz. Ben bu çorbayı çok acı seviyorum. Arabaşı çorbanın, klasik bir arabaşı çorbanın özelliği tabii ki tavuk çorbası, tavuk suyundan yapılması tamamen ve acı olması. Bu çok önemli. Ve gerçekten hem acı, hem tavuk suyu, hem içinde zerdeçal var. Hem biraz da karabiber atarsanız tam bir antibiyotik bir çorba, inanın bana. Ama lezzet olarak da bence tavuk çorbalarının en lezzetlisi. Ben Almanya'da yaşıyorum ve burada da başka tavuk çorbalarını da gördüm, tanıdım. Ve dünyaca şimdiye kadar içtiğim en güzel, en lezzetli ve bence en faydalı tavuk çorbası. Muhakkak deneyin. Şimdiden afiyet olsun herkese. Bir dahaki tarifimde de görüşmek üzere. Hoşça kalın.